Merhabalar sevgili dostlarım. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Şubat ayı burç yorumlarını konuşacağız bu yayında. Şubat ayında önemli gezegen geçişlerimiz var. Burç değişimlerimiz var. Çok önemli kavuşumlarımız olacak. Ve tabii ki her zamanki gibi yeni ay ve dolunaylarımız var. Bunlar bizi, dünyayı nasıl etkileyecek? Özellikle burçlar bazında biz nasıl etki alacağız? Hangi alanda başlayacağız, hangi alanda sonlandıracağız ya da duracağız ya da belki biraz geri çekilmemiz gerekecek. Evet, oldukça yoğun bir Şubat gündemimiz var. Öncelikle herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz, neşeniz, paranız inşallah sizi mutlu edecek seviyededir. Ve umarım hayat çok daha kolay bir şekilde akmaya da devam etsin. Evet, Şubat ayı 29 gün çekiyor ve Şubat ayında çok önemli bir kavuşumumuz var. Önce onunla başlamak istiyorum. Artık Plüto biliyorsunuz Kova burcunda, zaten bunu herkes duydu, herkes biliyor. Ve 13 Şubat'ta da Mars Kova burcuna geçecek. Bu önemli bir ikili. İkisi de Kova burcunda ve 14 Şubat günü bu ikili kavuşacaklar. Bu yılın yine önemli geçişlerinden bir tanesi. Çünkü bu ay Kova elementindeki yoğunluk çok çok fazla artacak. Çünkü Merkür Kova burcuna geçecek, Venüs Kova burcuna geçecek. Dolayısıyla çok sosyal, çok interaktif, sosyal alanda birçok konuyu işleyeceğimiz bir ay olacak. Mars'ın Plüto ile 14 Şubat günü kavuşumu çok da enteresan, çok manidar bir güne denk geliyor bu arada. Tabii ki bazı zorlukları hayatımıza getirebilir. Bu her anlamda olabilir bu arada. Mars mücadele, savaşın gezegeni. Plüto'da biliyorsunuz değişim ve dönüşümün gezegeni. Zaten Kova burcuna geçtiği anda da bunu başlattı. Şimdi burada ne olur derseniz, Kova elementi tabii sosyal bir yapı. Bağımsızlık ve özgürlükle çok alakalı. Hırsla, mücadeleyle, savaşla çok alakalı. Dolayısıyla da tüm dünya için söylüyorum bunu. Tabii ülkemizde de zaman zaman olabilir. Sosyal ayaklanmaların çok fazla yaşanacağı bir aya giriş yapıyoruz. Bu Mars'ın Plüto ile olan kavuşumu tabii ki özellikle burada çok daha tetikleyici, zorlayıcı, patlayıcı bir güç olarak devreye girebilir. Elbette ki toplumsal alanda olduğu gibi ülkeler arasındaki dinamikleri de oldukça değiştirebilecek. Finans ve ekonomiyle ilgili konuları, ülkeler arasında partileri, meclisleri önemli ölçüde etkileyecek. Biliyorsunuz dünya gündeminde de önemli seçimler var. Bu seçimlerle ilgili ister Amerika'da ister Türkiye'de önemli bazı sürpriz gelişmeleri de yaşamımıza getirecek. Bunlarla beraber tabii dikkat etmemiz gereken zamanlar olacak ama güzel şeyler de var bu ay içerisinde. Şimdi hemen onlara başlayalım. Evet, bu ay ayın birinden 10'una kadar daha yani stabil diyelim bir enerji var. Çünkü onun da hemen 20 derece Kova burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Şimdi tabii onunda yaşanan bu yeni ay Kova burcunda ve 14'ünde Mars'ın Plüto ile kavuşmasıyla da yine toplumsal alandaki dinamikleri, sosyal alandaki dinamikleri, ülkeyi, dünya arasındaki ilişkileri, soğukları, mesela çok soğuk bir iklimde aynı şekilde yine deneyimlemeye devam edeceğiz bu arada. İnsanların kendileri için yaptıklarını, insanların biraz daha hani toplum adına belki bireysel olarak bir şeyler yapma anlamında da değerlendirebiliriz. Fakat genel anlamda gerçekten güçlü, zorlayıcı, ki Türkiye için baktığımızda bu çok önemli bir açı. Çünkü biz Akrep Burcu bir ülkeyiz. Dolayısıyla hem Kova Burcu'ndaki yeni ay hem de 14 Şubat'taki bu Plüton'un Mars'la kavuşumu Türkiye haritasını önemli derecede etkiliyor. Özellikle dediğim gibi meclisle ilgili konuları, iktidarla ilgili konuları, depremler, suyla ilgili konular olabilir, ciddi soğuklar, doğa olayları burada yine söz konusu olabilir. Tabii bir takım ciddi sağlık sorunlarını da hayatımıza getirebilme
olasılığı var. Olacak demiyorum. Ama gerçekten çok güçlü bir yapı. Burada önemli şekilde hani aslında Şubat ayını etkileyecek bir yapı olarak söyleyebiliriz. Evet, hemen devam edelim. Bu arada ayın 5'inde Merkür artık Kova burcuna geçecek. Sosyal olarak da aslında onun da yaşayacağımız bu Kova yeni ayını aktifleştirmiş olacak. Evet, ve ayın 16'sında Venüs Kova burcuna geçer ve o Kova burcundaki yoğunluk tabii ki daha da güçlenecektir. Hemen ardından ayın 19'unda artık Güneş Kova burcundan ayrılacak ve Balık burcuna geçmiş olacak. Dolayısıyla da hani suyla ilgili konularda bu dönemden sonra işte sıvılarla ilgili konular, arka plandaki konular, bilinmeyen konular gibi birçok konuyu da gündemimize taşımaya devam edecek. Önemli bir dolunayımız da var. O da tam olarak 24 Şubat günü Başak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Bu Başak dolunayı tabi hasat dolunayıdır. Verimlilikle ilgilidir. Ancak gökyüzünde bu Başak dolunayı esnasında tam bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşma dediğimiz şeyde sanırım ki Kova burcundaki yeni ayın tam böyle zıt kutupları çekeceği, birbirine çekeceği bir durum olarak da görebiliriz. Başak demek iş, çalışma gücü, hizmet sektörü, çalışanlar, emekçiler, sağlık sektörü, sağlıkla ilgili konular ve buna benzer birçok yapıyı tabii ki hayatımıza getirecek ve onun yanı sıra da tabii salgınlarla da ilgili. Çünkü Başak aynı zamanda hijyeni de buraya ortaya çıkartacağı için hijyenle ilgili çok detaylı aslında bilmemiz gerekenler olabilir. Hijyene, bağışıklık sistemimize önemli ölçüde dikkat etmemiz gereken bir zaman dilimi olarak söyleyebiliriz efendim. Evet, genel olarak böyle yerleşimler var. Peki bu kavuşumlar ve dolunay ve yeni aylar bize genel olarak daha spesifik olarak nasıl önemli konuları getirir? Hemen onlara bakalım. Sonra da hemen burçlarımıza geçeceğiz efendim. 14 Şubat'taki Mars-Plüto kavuşumu Türkiye haritasının 8. evinde ve direkt güneşimize de dik açı yapan bir pozisyonda. Bu da finansal konuları, ekonomiyle ilgili konuları, bankaları, buna benzer yapıları beklenmedik şekilde aslında belki bir değişime götürebilir. Önemli değişimler, yenilikler, ekonomi yönetme anlamında yeni kararlar, yeni planları hayatımıza getirecek. Çünkü hemen ayın 24'ünde yaşayacağımız Başak Burcu'ndaki dolunayda Türkiye için yine çok önemli. Çünkü tam 4. evimizde özellikle ülkeyi yöneten siyasi liderlerle ilgili gelişmeleri getirirken ülke içindeki bir takım yenilikleri hayata geçirebilme potansiyelinde taşıyor. Ve hemen ayın 10'unda yaşayacağımız yeni ay ise meclisi işaret ediyor. Burada yaşanacak yeni ayda dediğim gibi mecliste özellikle Türkiye ve Dünya Meclisi'nde bu arada önemli bence gelişmeleri, değişimleri, seçim öncesi adaylarla, başkanlarla ilgili bence çok önemli bir yenilik bizi bekliyor gibi duruyor sevgili dostlar. Evet, genel olarak soğuk bir Şubat bizi bekliyor. Sosyal bir Şubat bizi bekliyor. Oldukça ses çıkaracağımız, özgüvenimizin çok yüksek olduğu. Çünkü Kova bağımsızlıkla ilgilidir. Hatta bu kadar yoğun bir kavuşum olduğunda ayaklanmalar, isyanlarla ilgili dünya üzerinde de bunun gibi özellikle önemli, hatta böyle belki kayıpların da yaşanabileceği isyan haberlerini de hayatımıza getirecek. Evet sevgili dostlar, şimdi bireysel anlamda bazılarımız çok iyi etki alabilir. Şimdi hemen ona geçelim, bakalım burçlarımızı neler bekliyor. Merhabalar koçlar ve sevgili yükselen burcu koç olan dostlar. Şubat ayının en sosyal olacak burcu sizsiniz. Gezegen birikimlerinin çoğu Kova burcunda olacağı için ve hemen 10 Şubat'ta bir de Kova burcunda yeni ay yaşanacağı için sosyal platformlar sizin için çok çok önemli olacak. Bu birçok geniş seviyede değerlendirebiliriz bunu. Öncelikle sosyallik dediğimizde tabii ki görünürlük çok önemli. Ön planda olacaksınız, daha görünür olacaksınız. Birçok sosyal aktiviteye katılacaksınız. Burada iş planları, iş gezileri,
olmakla birlikte arkadaş ve ekip çalışmaları, takım ruhu dediğimiz alan da çok güçlü gözüküyor. Hemen hemen ay boyunca da bunlar böyle devam edecek. Burada yeni fırsatlar bulabilirsiniz. Özellikle 10 Şubat'tan 20 Şubat'a kadar olan süreçte gerçekten güçlü tanışmalar, bağ kurmalar diyelim, yeni ekip ve takım çalışmalarında bir şeyler başlatmak gibi yol almak istediğiniz alanda gerçekten güçlü etkiler alıyorsunuz. Ayın ikinci yarısında yani 24 Şubat'ta da bir Başak dolayımız var. Bu bir tamamlanma, bu bir şeylerin ortaya çıkması. Gereken süreci yaşamışsınızdır ve bir sonuç bekliyorsunuzdur ve sonuçlanmalar için en fazla iş hayatıyla ilgili olacak sevgili koçların. 24 Şubat ve sonrasındaki özellikle bir hafta aslında işle ilgili gelişmeler, başvuru sonuçları veya yeni bir gelişme söz konusu olabilir. Ekip, takım kurma, hani ekip arkadaşları kurma, kalabalık birileriyle bir şeyler yapma anlamında yine ayın ikinci yarısı, hatta son haftası daha güçlü gözüküyor. Bir de mesleki anlamda da olabilir, bireysel olarak da olabilir, sağlıkla ilgili gündemler, konularda söz konusu olabilir. Yine bu ayın sonlarına doğru sevgili Koç burçları. Şimdi yönetici gezegeniniz Mars uzun bir süreden beri kariyer evinizdeydi. Orada bazı fırsatlar verdi, bazı mücadeleler verdiler koçlar ve bu süreç ayın 13'ünden 13 Şubat'tan sonra Mars'ın da Kova burcuna geçmesiyle koçları daha destekleyen bir alana geçiyor. En azından mücadele ettikleri alan hayatların bu tepe noktası olmayacak. Dediğim gibi sosyal ilişkileri, sosyal gruplar, ekipler gibi gerçekten aynı zamanda şans evi. Yani ay boyunca bu alanlar çok 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 aktif olacak. Şimdi efendim ayın 16'sında bu arada Venüs de oraya geçecek. Özellikle ilişkilerle ilgili hani yeni tanışmalar gibi konular içinde bu ayın 16'sına itibaren daha şanslı gözüküyorsunuz. Ve ayın 24'ünde artık dolunayımız zaten gerçekleşiyor. Genel olarak gökyüzü dinamikleri böyle. Şimdi önemli bir kavuşumumuz var. 14 Şubat'ta bu gerçekten önemli. Derece olarak etki alıyor ya da almıyor olabilirsiniz ama hayatınızın çok önemli bir şekilde öne çıkacağı ya da kurcalanacağı, başlamış olduğunuz işlerde eğer çalışıyorsanız, ailevi konularda, ilişkilerde önemli şekilde bir takım hararetli böyle konular, orada bir değişim ve dönüşüm yaratacak gündemler söz konusu olabilir. Mars Plüto kavuşumları genellikle zorlayıcıdır. Bunu genel olarak bilgi olarak veriyorum. Hani sizin yönetici gezegeniniz de bu alanda hani Mars olduğu için tabi burada daha güçlü etki alabilirsiniz. Alma olasılığınız var. Yönetici gezegeninizin burada ay boyunca da seyahat edecek olması haliyle de önemli başlıklarınızın bu sosyal alandan, ilişkilerden, toplantılardan, davetlerden, yemeklerden, sosyal organizasyonlardan önemli gelişmeleri, tanışmaları iş hayatınıza getireceği, belki sağlıkla ilgili ya da hayatınızda herhangi bir yerinde önemli fırsatlar efendim getirebilir. Daha detaylı ya da işte benim haritam şöyle etki alıyor, böyle etki alıyor gibi ya da merak ediyorsanız tabii ki burada doğum haritası esastır. Doğum haritanıza baktırarak da daha spesifik yorumlar elde edebilirsiniz efendim. Mutlu bir Şubat ayı diliyorum. Hoşçakalın. Merhabalar Boğa ve yükselen burcu Boğa olan dostlar. Şubat ayının hayatının en yoğun ayı olacak burç siz olacaksınız. Hayatınızın, kariyerinizin, özel dinamiklerinizin, ailenizin, yaşadığınız yerin ama en çok da mesleki anlamlarda önemli gelişmeleri hayatına taşıyacak burçsunuz. Şubat ayı boyunca gökyüzü tamamıyla bir Kova burcuna bürünüyor. Kova demek Mars, Plüto aynı şekilde orada olacaklar. Özellikle Mars 13'ünde Kova'ya geçiyor ve 14 Şubat'ta da orada bir kavuşum meydana geliyor. Önemli ölçüde bir değişim, bir dönüşümün eşiğinde olabilirsiniz. Yeni bir meslek, yeni bir takviye, bir geçiş, uzun vadede yaptığınız hali hazırda hayatınızda olan işlerde bir değişim yaratma, burada bir fırsat yakalamak için çok önemli olacağını söyleyebilirim. Evet,
ay boyunca böyle etkiler alacaksınız ve ayın 10'unda 10 Şubat'ta burada bir yeni ay gerçekleşecek. Eğer 20 derecede, bu arada 20 derecelere yakın bir yerleşimi olan bir boğaysanız, kariyerle ilgili konularda elbette ki gerçekten yeni bir adım, yeni bir olta, yeni bir kanca atma, bir şeye başlama adına bir niyet oluşturacaksınız. Belki de şu anda aklınızda, belki de gündeminizde var ama yeni ay ile beraber de harekete geçiyorsunuz. Ama bu hareket aslında 5 Şubat'ta başlar. Çünkü 5 Şubat'ta Merkür Kova burcuna geçiş yapıyor efendim. Evet, ay boyunca hedeflerinizin doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs 16 Şubat'ta o da Kova burcuna geçiyor. Artık Oğlak burcundan ayrılıyor ve dolayısıyla da burada biraz daha rahat, daha esnek ya da konuların biraz daha böyle artık taşların yerine oturmaya başladığı bir zaman dilimi olarak bu tarihi baz alabilirsiniz. Evet efendim, bir de dolunayımız var. Bu dolunay 24'ünde Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu bir tamamlanma evresidir. Daha önce başlamış konuları artık daha görünür kılar. Sonuç elde edebileceğimiz bir zaman dilimi olduğu için de tabii toprak elementinde olduğundan boğalar için bence çok faydalı. Nerede faydalı? Mesela bu ay boğaların aşk hayatı nasıl olacak diyelim ki. Evet, aşk hayatı ile ilgili önemli kararlar, gelişmeler boğalar için bence çok önemli olacak. Hatta yaşamınızda sizin için önemli bazı adımlar atıp kararlar verdirebilir. Bu biraz da para piyasalarını ilgilendiren bir alan aynı zamanda. Bu alanları da önemli ölçüde ortaya çıkaracak bir süreç. Evet, aşk dedik, çocuklar, mesela çocukları olanlar için çocuklarıyla ilgili konuşmalar ya da çocuklarla ilgili bazı sürprizler getirebilir. Evet, genel olarak bu alan bu kadar güçlü olduğunda şimdi önemli de bir Mars-Plüto kavuşumumuz var. Eğer siz yükseleniniz boğadır ama burcunuz ikizlerdir ya da yükseleniniz boğadır, efendim burcunuz terazidir mesela. Şimdi bu tamamıyla olayları değiştirebilir. Şu an beni izleyen değerli izleyicim, lütfen yükselene göre izle ama yükselenin boğa, işte burcun ikizlerse gerçekten bu dinamiklerden çok farklı etki alabilirsin. O yüzden biz yükselene göre hesaplıyoruz. Parayla ilgili konulara geldiğimizde bu ay maddi konularda bence en iyi ya da en şanslı burçlardan bir tanesi de siz olacaksınız mesleki anlamda. Yeni girişimler, yeni atılan adımlar ya da bu spekülatif dediğimiz piyasalarda bazı heyecanlar arayan ya da işte yatırımları olan birisi de olabilirsiniz. Bu anlamda da özellikle ay sonu önemli olacak. Burada tabii ki Türkiye haritasını da önemli derecede etkileyeceği için özellikle finansla ilgili konularda bu Kova burcundaki yeni ay bilhassa ve 14 Şubat'taki Mars-Plüto kavuşumu gerçekten orada öngörülemez gelişmeleri de getirebilir, aklınızda olsun efendim. Evet, ayın genelinde böyle etkiler alıyorsunuz. İlişkiler bazında biraz zorlanabilirsiniz. Dengeyi kurmak orada belki biraz daha zor olur ama sonuç olarak 24'ünde yaşayacağımız Başak Burcu'ndaki dolunay bu alana da aslında olumlu bir etki yapıyor. Seyahatler mesela gelebilir yine boğa burçlarına bu ay. Uzak seyahatler, eğitim gibi konular olma olasılığı var. Önceden çalışması yapılmış ya da düzenlemesi yapılmış bir konu olursa eğer böyle bir durumda söz konusu olabilir sevgili boğa burçları. Evet, artık aslında rahat bir süreçtesiniz. Tutulmalar burada bitti. Tabii Nisan ayımız var. Nisan ayı içinde gerçekten hani boğa burçları için çok önemli, inanılmaz sürprizler gelebilir. Onların ayak izleri de işte bu Şubat ayında şu boğa stelyumuyla, işte kova stelyumuyla hayatınıza gelebilir. Umarım güzel sürprizler, güzel işler başarın. Kariyerinize bütün emeğinizi harcayacaksınız. Biraz da yorulacaksınız. İyi bir Şubat diliyorum. Hoşçakalın. Merhabalar, ikizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar. Şubat ayının en şanslı burcu sizsiniz. Evet, Şubat ayında
tüm gezegenler Şubat'ın ortalarından itibaren Kova burcunda toplanmış olacaklar. Ve Kova burcundaki bu kadar güçlü bir yerleşim en çok seyahat eden, en çok hayalleriyle ilgili mücadele eden, en çok eğitimle ilgili konuları hayata geçirecek olan, beklediği haberleri alacak, uluslararası ilişkilerde, ticari ilişkilerde en fazla aslında desteklenen burç sizsiniz. Evet, özellikle yurt dışı ile ilgili konular eğer varsa gündeminizde, evet, Şubat ayının şimdi tarihlerini vereceğim. Önemli etkide alacak ve güzel haberler de size getireceğini düşünüyorum. Evet efendim, böyle şanslı, böyle güzel, hatta işte aşk hayatında şanslı, uzun vadedeki önemli konularda şanslısınız. Gerçekten hani ayın 16'sından sonra Venüs de Kova burcuna geçiyor. Özellikle ilişkiler, para, finansla ilgili konularda gerçekten bazı fırsatlar yakalanabilir, anlaşmalar gelebilir ve mesela mahkemeli hukuki süreçler varsa orada bazı yeni adımlar atılabilir ve yeni başlangıçlar da yapacaksınız efendim. Evet, bunu özetledikten sonra bu arada yönetici gezegeniniz Merkür 5 Şubat'ta geçiyor Kova burcuna ve bu bahsettiğim tüm konular 5 Şubat'tan sonra yaşamınızda ufak ufak sinyallerini getirir. 10 Şubat. Evet, önemli bir yeni ay, 20 derece Kova burcunda, hava elementinde ve direkt İkizler burcunun bu şanslı dediğimiz alanlarını çalıştıran. Şimdi yeni bir şey başlar, yeni bir karar alınır, bir hareketlilik olur. Bu öncesinde belki düşünülen bir şeydir ama kesinlikle 20 derecede, önemli bir derecedir bu arada 20 derece, bir yeni ay oluyorsa bunun önceden düşünülmüş bir şey ya da istenmiş bir şey, niyetine gitmiş bir şey olacağını söyleyebilirim. Ve bir seyahat planı yapılabilir. Uzun vadede planlanan bir işi hayata geçirebilir. Seyahat getirebilir. Bu seyahat fırsatları hayatınıza aslında mesleki anlamda, duygusal anlamda, ticari ilişkileri olanlar için akademik konuları, sınavları mesela olan bir ikizlerseniz yine önemli etkiler alıyorsunuz efendim. Evet, Uranüs'ten de kare alan bir yeni ay olduğu için bir takım sürprizler de tabii yaşamımıza beklenmedik sürprizler de getirebilir. Çok önemli bir kavuşumumuz var sevgili ikizler. 14 Şubat günü Kova burcuna geçen Mars'la Plüto bir arada kavuşumda olacaklar. İkizler burcunun hangi derecesinde olduğunuza bu aslında bağlı. Önemli bir etki, önemli bir güç kaynağı, önemli bir istek, bir devrim aslında yaratacak bir etkidir bu. Ve hayatınızda önemli bir kararı yaşamınıza sokabilir. Uzun vadedeki hedeflerinizin yönünü değiştirebilme potansiyellerini yaşamınıza getirebilme olasılığı çok güçlü. Evet efendim, bir de dolunayımız var. Evet, bu dolunay tabii ki İkizler Burcu için önemli. Neden? Çünkü değişken grup bir burçta. Başak Burcu'nda bir dolunay efendim yaşanacak ve bu Başak İkizler burçlarının belki de yaşamlarında ailevi konuları daha çok ilgilendirecek. Ama bir taşınma, yer değişikliği, gayrimenkullerle ilgili konular, ailenizi, köklerinizi ilgilendiren işte aile evi, anne baba evi gibi, işte bu bir toprak da olabilir ya da ebeveynlerinizle ilgili bazı konuları mesela yaşamınıza getirecektir. Bu şunu böyle de düşünebiliriz. Mesela önemli bir gelişme olur hayatınızda ve bunu ailenizle, ebeveynlerinizle ya da evliyseniz eşinizle vesaire hani paylaşırsınız ve orada bir hareketlenme olur. Herkes fikrini söyler gibi durumlar sizi bekliyor ama bu ayın hani taşınanı, bu ayın işte ev alanı, bu ayın mesela terazi, mesela ilişkilerde yine şanslı burcu ve ev eşyası değiştirme, evde yenilik gibi konuları da yine ayın 24'ünden sonra sevgili ikizler sizi bekliyor. Bu arada ayın 19'undan itibaren kariyer hedefleriniz için odaklanabilirsiniz. 19 Şubat sonrasında, yani hemen aynı gün başlar aslında çalışmaya. Bu işle, mesleki konularla, kariyerle, oradaki girişimlerle vesaire ilgili konular burada hareketlenecektir. Biraz daha oraya odaklanabilirsiniz açıkçası. Böyle de önemli etkiler var. Evet, önemli bir aydayız.
Doğum haritanızın nasıl etki aldığını bilmiyoruz. Sadece şu an yükselene göre konuşuyoruz. Yükseleniniz ikizler, siz yengeç, siz aslan, siz başak, siz terazi vesaire olabilirsiniz. O yüzden burada doğum haritasının aldığı etkiler çok çok önemlidir. Şu an yaptığımız sadece genel şeydir, yani genel yorumlardır. Umarım çok güzel etkiler alırsınız. Güzel müjdeli haberlerinizi duyarız diyorum. Mutlu bir Şubat diliyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, Şubat ayında en çok parayla ilgili konuları konuşacak burç sizsiniz. Ama paylaşılan kaynakları konuşacaksınız. Vergi sorunuz varsa, sigortalarla ilgili, banka özellikle, krediler, miraslar, miraslı konular, devletle, resmi yerlerle, böyle evraklı işlerle en çok uğraşacak burç sizsiniz. İşte eşten gelecek, aileden gelebilecek, paylaşılması gereken ne varsa bu alanda haber bekleyen veya bu alanda bir girişim yapmayı bekleyen bir eğer yengeçseniz bu ay sizin için önemli olacak efendim. Evet, hemen 5 Şubat'ta da bu ve buna benzer konular artık yaşamınızda çalışmaya başlayacaktır. Çünkü 10 Şubat'ta burada Kova burcunun 20 derecesine bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay ile beraber bir mesela krediye başvurma, bir kredi sonucu ile ilgili bir gelişme, yine bankaları ilgilendirebilir ama bir süren bir konunun bir sonuçlanması olma ihtimali de var burada tabii ki. Ve bu borçları yapılandırma anlamında olabilir. Emeklilik bekleyen eğer bir yengeçseniz, evet, Şubat ayında emeklilik müjdesi de gelebilir veya bir başvuru yapabilirsiniz gibi. Önemli gerçekten, bu hayatımızın paylaşılan dediğimiz kısmında sizler için çok önemli olacak. Özellikle 13 Şubat sonrasında ve 14 Şubat'ta da burada Kova burcunda Mars ve Plüto kavuşacak 0 derecede. Direkt sizi ilgilendirmiyor ama eğer yengeç, 0 derece bir yengeç veya yakınlarında derecesi olan, güneşi yükselen olan bir yengeçseniz önemli bir gelişmeyi de ya da bir tamamlanmayı diyelim. Belki burası biraz krizleri de yönetmekle çok alakalıdır. Burada bir krizi yönetmek durumunda da kalma ihtimaliniz olabilir ama burayı iyi yönetirseniz eğer sonuçlar sizin istediğiniz yönde de gelişebilir efendim. Evet, daha rahat ne zaman ederim bu konuda derseniz de 16 Şubat'tan itibaren de buraya Venüs geçeceği için Venüs'le beraber bu parasal konularla ilgili gelişmeler, beklentileriniz biraz daha rahat ve yumuşak efendim ilerleyecektir. Evet, Mars, Plüto, Merkür, Güneş hepsi ayın 19'una kadar Kova burcunda. Ayın 19'undan sonra artık Güneş oradan ayrılacak çünkü Balık burcuna geçecek ve 24 Şubat'ta Başak burcunda bir dolunay meydana gelecek sevgili yengeçler. Evet, bu dolunay size destek olan bir dolunay bu arada. Destekleyen, mesela yakın çevrenizle olan ilişkilerinize en çok. Ve burada bir sonuç bekliyorsanız, çünkü dolunay bir sonuçlanmayı getirir. Görünür olmayan konuları bariz şekilde ortaya çıkartır. Bu bir kardeşlerle ilgili bir konu olabilir. Bir mesela ticari bir konu olabilir. Ve yakın çevrenizde olan ilişkileriniz de çok fazla ortaya çıkaracak bir süreç olacaktır. Çok seyahat edersiniz ay 24'ünden sonra, bir yerlere gidip gelirsiniz. Sosyal platformlar, sosyal ve dijital ortamlar, yeni bir işi harekete geçirmek, başlatmak adına da sizin için oldukça geçerliliğini koruyacak aslında. Ve ayın 19'undan sonra zaten bir gezi, bir seyahat, bir mahkeme sonucu da olabilir bu arada. Bir hukuki süreciniz vardır. Bir sonuçlanma elde edersiniz. Bekleyebilirsiniz bu arada. Bunu da tabii ki bunlar sizin doğum haritanızın aldığı açılar, bulunduğu derecelerle çok ilgili. Belki de buna yakın bir şey yaşarsınız ama tam olarak yaşamazsınız. Şimdi bu arada 14-16 Şubat dikkat edilmesi gereken bir tarih ve yine 21 ve 24 Şubat aralığı da bizim için çok
önemli etkileşimler var gökyüzünde. Ekonomiyle ilgili konuları biraz daha böyle iyi yönetmemiz gerekecek gibi duruyor efendim. Benim aşk hayatım, benim iş hayatım nasıl gidecek diyen bir yengeçseniz, evet, kariyer evinizde zaten önemli tutulmalar yaşıyorsunuz. Belki bir iş kuruyorsunuz, yeni bir girişimdesiniz ya da önemli bir geçiş yaşıyorsunuz. Bunlar ailevi de olabilir. Ya da mesela şöyle diyebiliriz: işinizi taşımak veya mevcut konuları biraz daha işte kendinizi geliştirmek için eğitimle ilgili bazı süreçleri de harekete sokabilir. Hani bir eğitim alma mesela gibi durumlar olacak. İlişkiler anlamında 19'undan sonra daha şanslısınız, bunu söyleyebilirim. Para anlamında da dediğim gibi zaten ay boyunca para dinamikleri hayatınızda söz konusu olacak ve biraz böyle sosyal çevrenizden alacağınız gelişen konular, haberlerle belki bir destek ya da beklediğiniz destekle ilgili bir spekülatif bir durum olma ihtimali var. Ama genel anlamda hani sağlıkla işte mesela yakın çevrenizle ilgili ya onların sağlığı ile ilgili belki bir takım tanışmalar, gelişmeler, tedaviler diyelim söz konusu olabilir. Evet, parayı yönetmek, mevcut konuları yönetebilmek adına önemli olacak. Bu tabii ki size fırsatlar da getirir. Hani parayla ilgili bir yapılandırma, bir rahatlık, bir kolaylık da sağlayabilir. Dediğim gibi doğum haritanızın aldığı etkilerle ölçülür efendim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu bir Şubat ayı diliyorum size de. Hoşçakalın. Merhaba aslanlar ve yükselen burcu aslan olan sevgili dostlar. Şubat ayında en çok ilişkilerini konuşacak burç sizsiniz. Evlilikler, ortaklıklar, evlenmeye karar vermeler, ortaklı işlere adım atmalar veya bir takım ortak projelere başlamak gibi konular ya da mevcut ilişkilerdeki durumları yönetmek sizin için çok önemli olacak. Yani bu ayın ilişkiler başrolünde siz varsınız. Evet efendim, ay boyunca Kova burcunda çok güçlü bir stadyum var ve 10 Şubat'ta sizin ilişkiler evinizde de bir yeni ay doğacak. Bu demek oluyor ki aslında bir yeni bir başlangıç, yeni bir adım atma, yeni bir tohum ekme, bir ortak işe girme, bir anlaşmaya, bir projeye mesela karar verme anlamında. Evli olmayanlar için belki de hayatında önemli bir evrim yaşıyor. Böyle bir fikirlerinde değişim olacak. Evli olanlar için ilişkileriyle ilgili önemli düzeltmeler, kararlar, uygulamalar, belki de karar alacaklar partnerleriyle ya da mevcut ilişkisi olan tüm aslanlar için evet, ilişkiler bu ay çok çok önemli olacak. Özellikle 5 Şubat itibariyle bu ilişkilerle ilgili gelişmeler bazılarının iş hayatına da aslında yansıyabilir. Doğum haritasının etkileri burada çok önemli. Kimilerinin evlilik, kimilerinin de iş hayatı ile ilgili olma ihtimali yüksek. Ve 5 Şubat itibariyle buradaki gelişmeler yavaş yavaş hayata geçmeye başlar. Evet efendim, çok önemli bir kavuşumumuz var bu ay içerisinde. 13 Şubat'ta Mars hareket gezegenimiz Kova burcuna geçiyor ve 14 Şubat'ta Kova burcundaki Plüto ile kavuşum yapacak 0 derece Kova burcunda. Elbette ki önemli, eğer sizin 0 ile 5 derece ya da 0 ile 10 derece arasında bir yükseleni, bir ev girişi, güneşi daha çok aslında ilk 5 derece daha çok etki alır varsa, tabii ki bu bahsetmiş olduğum kavuşumdan ve 10 Şubat'ta yaşayacağımız Kova yeni ayından daha fazla etkileşim alabilirsiniz. Evet efendim, 10 Şubat'taki yeni ay yeni kararlar getiriyor, yeni adımlar getiriyor. Size yaşamınızla ilgili önemli gelişmeleri getiriyor. Hatta bunlar, bu yeni ay Uranüs'le direkt bağlantılı bir yeni ay olacak. Ben diyorum ki mesleki hayatlarında da önemli ani virajlar getirebilir bazı aslan burçlarına. Özellikle Boğa burcunda yerleşiminiz varsa doğum haritanızda, derece olarak da yakınsa, bu bahsettiklerim çok daha önemli olabilir. Ama bu ani virajlar, ani kesişen yollar diyelim, ilişkiler anlamında da olabilme ihtimali çok yüksek. Evet, 14 Şubat'a biraz ama dikkat edelim, zorlu bir tarih. Evet, ilişkilerle ilgili
Biraz daha öne çıkacak süre ise 16 Şubat'tan itibaren başlar. 16 Şubat'ta Venüs Kova burcuna geçiyor. Tabii aslanların sosyal ilişkilerini, girişimlerini, yakın çevrelerle olan ilişkilerini ve bağlarını da tabii ki güçlendirecek. Ve bunun yanı sıra da aslanların kendi yaşamlarında da bir takım mental olarak yaptıkları işten uzaklaşma, bir karar verme, mevcut konularda gittikleri yolda acaba deyip bir kararsızlık yaşama gibi bir durumları olabilir. Evet, gökyüzündeki tutulmalı aksları terazi ve koç oradan size destek verecektir muhakkak Nisan ayında. Çok ani böyle keskin kararlar almamanızı tavsiye ederim. Evet efendim, önemli dedik ve ayın 19'undan yani 19 Şubat'tan itibaren ise parasal konular devreye girecek sizin için. Maddi konular, paylaşılan kaynaklar gibi durumlar söz konusu olabilir. Vergi, sigorta, borç vesaire 19 Şubat'tan sonra daha bir belirgin olacak gibi duruyor. Evet, önemli bir de efendim dolunayımız var. 24 Şubat günü Başak Burcu'nda, yani sizin parasal konularınızı ilgilendiren, aslında belirli bir süreci sonuçlandıracak bir dolunay olacak bu. Finansal konularda girişilen konular, beklenen paralar, ödenmesi gereken paralar olabilir. Burada değişim ve gelişimle ilgili konularda gerçekten önemli sonuçlanmalar getirir. Çünkü dolunaylar bizim sonuçlara gitmemizi ya da yaklaştığımızı gösterir. Belirsiz konuları da aydınlatır, görünür hale getirir. Ve bu dolunay bereketle, aslında yapılandırmayla, sonuç hasat dolunayı, yani Başak hasattır. Bu alanda gerçekleşiyor. İşte ilişkiler evinize bence güzel açı yapıyor. İlişkilerle ilgili eğer bir sorusu olan, aklında bir aslansanız eğer. Tabii sizin hani güneş yönettiği için ve güneşin de ayın 19'una kadar Aslan burcundaki, Kova burcundaki o kavuşumun içinde olması nedeniyle de daha çok aslında kalbiniz ilişkilerde atacak gibi duruyor. Biraz dikkat etmek gerekiyor bu arada ilişkilere efendim. Evet, 21 ve 24 Şubat aralığı biraz sert geçebilir. O dönemlerde önemli konuları böyle bir daha dingin, daha durarak, daha biraz daha sağlıklı kararlar almak adına bence düşünerek adım atın. Ve diğer yandan 14-16 Şubat'ta benim için biraz riskli gördüğüm tarihler. Bunu aslanlar için değil, tüm burçlar için söylüyorum. Genel olarak zorlayıcı bir durum olacak. Mars'ın Plüto ile kavuşumu da zaten bu ayın en önemli açılarından bir tanesi olacak efendim. Evet, böyle bir Şubat ayı sizi bekliyor. İlişkileri yönetmek çok önemli olacak efendim. Ve tabii ki kariyerle ilgili konular için de bunu söyleyebilirim. Ve özel ilişkileri, çocukları ile ilgili konular için de bence güzel bir ay olacağını söyleyebilirim. Ve diğer yandan şunu da söyleyebiliriz. Biraz iş hayatına, sağlığına aslında diyelim birazcık da aslanların dikkat etmesini tavsiye ederiz. Eş veya partnerlerle ilgili de mevcut durumlar aynı şekilde geçerlidir efendim. Güzel bir Şubat ayı diliyorum. Hoşçakalın. Merhabalar Başaklar ve yükselen burcu Başak olan dostlar. Şubat ayının en çok yorulacak, en yoğun, en koşuşturmalı burcu sizsiniz. Evet, bu ay günlük rutinler dediğimiz alanda o kadar yoğun olacaksınız ki hayatınızı şöyle dip köşe baştan sona değiştirecek, temizleyecek, arındıracak enerjiler aktif olacak. Tabii bununla kalmıyor. Şimdi sağlıkla da ilgili önemli detokslar yapabilirsiniz. Tedavi süreçleri başlatabilirsiniz ya da mevcut tedavilerinizi daha hız kazandıracak bir düzeye de getirebilirsiniz. Egzersizler, sporlar, diyete başlamak ya da mesleki anlamda burada yenilikler için, ekip ve grup çalışmaları için, birlikte çalıştığınız ya da eğer yanınızda çalışan, size destek olan kişiler varsa onlarla ilgili gelişmeler, işten ayrılmalar veya yeniden bir dediğim gibi birliktelik ve ekip kurmak için önemli bir başlangıç zamanı 10 Şubat.
10 Şubat'ta çünkü Kova burcunda bir yeni ay var. Bu da yeni başlangıçlar demektir. Orada yeni bir adım atıyorsunuz. Dediğim gibi bu saymış olduğum her konu için geçerli. Ama en çok da eğer çalışmayan bir başaksanız ya da iş arıyorsanız ya da mesleki anlamda bir takım kararsızlıklarınız ya da memnuniyetsizlikleriniz vesaire varsa, evet, 10 Şubat itibariyle burada bir şeyler dönmeye başlıyor. Ama 5 Şubat'ta bu arada ufak ufak fragman gelmeye başlar, en azından fikirsel olarak. Evet, bu yeni ay ile beraber yaşamınızda böyle ani gelişecek bir takım iş fırsatları da verebilir. Aniden başka bir şehir, başka bir ülke veya bilmiyorum yeni bir ticari anlaşma vesaire, buralarda ani bazı gelişmeler olabilir. Bunlar hani sizi direkt ilgilendirmese de birlikte bir şeyler paylaştığınız kişiler adına da gerçekleşebilir. Evet, böyle bir başlangıç yapıyoruz Şubat ayını sizinle ve hemen 13 Şubat'ta buraya Mars, Kova burcuna geçerek Mars giriyor. Zaten Plüto da burada ve Başaklar için aslında tüm hayatındaki bu sıradan gibi gördüğümüz, işte alışık olduğu mesela meslek, yapmaya alıştığı bir iş ya da hiç daha önce deneyimlemediği bir meslekte olabilir. Buraları adım da attırabilir bu arada. Çünkü Plüto orada bir değişim, bir yenilik söz konusu olacağını söylüyor. 14 Şubat'ta bu arada Mars Plüto'yla kavuşuyor. Bu aslında çok güçlü, çok dönüştürücü, gücü en derinden böyle bize hissettiren bir açıdır. Direkt etki almıyorsunuz ama burada yavaş yavaş yaşamınıza bir takım yenilikleri, değişimleri, dönüşümleri ve bunların da aslında sinyallerini getirecektir. 14 Şubat dediğim gibi biraz bizi etkileyebilir. Şimdi daha iyiye gideceğim, işte sağlıkla ilgili problem var, nasıl daha iyi olur ya da ne zaman olur derseniz de ya da işle ilgili diyelim. 16 Şubat'tan itibaren bu bahsetmiş olduğum alanlarda biraz daha yumuşak, daha esnek, daha iyicil enerjiler aktif olmaya başlayacak. Dolayısıyla da 16 Şubat ve devamında yani daha güzel sonuçlar, daha güzel gelişmeler bu alanda bekleyebilirsiniz. Şimdi diğer önemli bir konu ise ayın 19'unda Güneş Balık burcuna geçiyor ve tabii ki ilişkiler dinamikleri hayatınızda böyle yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacak ve en önemlisi şudur: 24 Şubat'ta sizin burcunuzda, Başak burcunda bir dolunay meydana gelecek. Ve bu dolunay ilk derecelerde, yani 5 derecede gerçekleşecek. 5 derece Başak burcunda. Siz Başaklar için gerçekten çok önemli bir tamamlanma getirebilir. Bu bir ilişkide olur, bu bir işte olur. Bu bir hayatınızda karar veremediğiniz bir konuda olabilir. Gelişmek istediğinizi fark edebilir. Çünkü Plüto Mars burada bağımsızlık ve özgürlük istiyor. Ortak bir işte eşinizle birlikte çalışıyorsunuzdur. Oradan ayrılmak ya da orada yeni bir şey yapmak gibi. Yani bunun örnekleri çok. Ama bu Başak Dolunay'ı, özellikle Başak Burcu'nun ilk günlerinde doğmuşsanız, sizin için gerçekten önemli kararlar ayı olduğunu işaret ediyor efendim. Bilhassa da ayın 19'undan itibaren doğum haritanıza bir bakmanızı ya da baktırmanızı öneririm. Derece olarak etki alıyor musunuz? Bu kadar önemli bir karar verirken acaba iyi mi yapıyorum, doğru mu yapıyorum gibi eğer endişeleriniz varsa bu şekilde de yani biraz daha detaylı, hani daha spesifik bilgi alabilirsiniz. Peki para anlamında nasılım ben bu ay derseniz, finansla ilgili konularda bence rahat bir ay geçirecek Başak burçları. Yönetici gezegeniniz Merkür de Kova burcuna geçiyor ve para evinizi destekleyen bir pozisyonda efendim. Diğer yandan kariyerle ilgili çok önemli gelişmeleri de destekliyor. Yani aslında Başaklar için kariyer ve statüyü ilgilendiren alana da çok önemli destekleri var. Bu 24'ündeki hem dolunayın hem de 10'undaki yeni ayın. Yani Başaklar için oldukça hareketli bir zaman dilimi olacak. En çok yorulan siz olacaksınız, en çok mücadele eden siz olacaksınız ama işleyen demir pas tutmazmış ve önemli bir burada bildiri yani ya da bir tavsiye diyeyim yapmak istiyorum. Ne yapmak istediğinize, niyetinizin ne olduğuna, özellikle bu ayın 10'uyla beraber lütfen
çok daha somut kararlı olun. Belirsizlik olmasın. Yaşamınızdaki belirsizlikler sizin gideceğiniz yolda her zaman önünüze engeller getirecektir. Daha net, daha kararlı olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum efendim. Evet, böyle bir ay ve şunu da söylemek istiyorum ki bu Başak Burcu'ndaki 24'deki dolunay aile, ev yaşamı, kariyer yaşamı ve ilişkiler bu alanda bir düşünce sarmalında olacağınızı işaret ediyor efendim. Güzel bir Şubat diliyorum. Kendinize iyi bakın. Akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlar, Şubat ayı burç yorumlarındasınız ve bu Şubat ayında en çok eviyle ilgili, yerleşim yeriyle ilgili, taşınmalarla ilgili, gayrimenkullerle ilgili konuları siz gündeminize taşıyacaksınız. Evet, ay boyunca Kova burcunda biriken gezegen yerleşimleri sizi bu alanda oldukça yoracak, düşündürecek, değişimlere aslında gebe bir süreç burası. Plüto artık buraya geçti. Akrepler yer değiştirme, başka bir yere taşınma, mesleki anlamda da olabilir ama daha çok ailevi konularda sanki ebeveynlerin de biraz daha köklerini ilgilendiren alanda da önemli gelişmeler sizi bekliyor. Evet efendim, bu ay öncelikle 5 Şubat'ta başlıyor. Merkür Kova burcuna geçerek bu söylediklerimi aktifleştirecek ve hemen ardından 10 Şubat'ta tam 20 derece Kova burcunda bir yeni ay doğuyor ve akrep burçları için bu önemli bir yenilik olacağını söyleyebilirim. Tam köşe evinizde bir yeni ay ve Uranüs kareli, aslında Uranüs'ten tam bir kare alan bir yeni ay ani beklenmedik değişimleri getirebilir. Fikir değişimleri getirebilir. Yorulduğunuz yerde artık bırakıyorum diyebilirsiniz. Dediğim gibi burada önemli ölçüde bazı değer yargılarınızı değiştirecek süreçleri de aktifleştirebilir. Bir iş yönetiyorsanız, bir patronsanız, bir şirketiniz varsa veya bir aile reisiyseniz, büyük bir aileniz varsa, tabi buralarda önemli kararlar alırken de çok daha sakin, çok daha mantıklı karar vermek gerekiyor. Eğer 0 derecelerde yükseleni olan bir akrep ya da güneşi olan bir akrep burcuysanız eğer, ya da mesela yükseleni akrep, kendisi boğa burcu olan bir akrep de olabilirsiniz. O zaman zaten daha da güçlü etki alıyorsunuz demektir. Hayatınızda gerçekten şöyle değişimin böyle evrildiğini bir anda yaşayabilir, görebilirsiniz efendim. Doğum haritanıza bir bakın. Çok önemli bir dönemeçte olma ihtimaliniz var. Sevgili akrep burçları. Evet, ve bu ay yine hemen ayın 10'undan sonra 13 Şubat'ta Mars Kova burcuna geçer ve 14 Şubat'ta Mars Plüto ile kavuşur. Kova burcunun 0 derecesinde. Bu çok önemli gerçekten. Hepimiz için olduğu gibi özellikle tabii ki sabit grup burçları daha fazla etkileyecek bir hem yeni ay hem bu kavuşumlar. Biraz zorlayabilir açıkçası. Biraz sağlık sorunları da verebilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. İşte yaşadığınız yerde, evinizde herhangi bir tadilat, tamirat, bir değişim gerekebilir. Bir yenilik gerekebilir mesela. Yani bunu her şekilde değerlendirebiliriz. Ebeveynlerle ilgili ani sağlık sorunları da olma ihtimali var ama en nihayetinde burada ne olabilir? Hani benim için mesela nokta atışı bir şey söylemem gerekirse, ben derim ki önemli ölçüde bir ortak iş ya da eş ve partnerle ilgili bir durum, evlilikle ilgili bir durum olma olasılığını daha güçlü görüyorum. Ve gerçekten de şu dönemi iyi yönetebilir, iyi kontrol edebilir, stres yönetimini çok iyi yapabilirseniz eğer, özellikle de Nisan itibariyle bence burada hem iş hayatınızda hem sağlığınızda ki önemli fırsatlar getireceğini söyleyebilirim. Eğer kariyerle ilgili de demin dediğim gibi ortaklı işlerle veya benzer konularla bir durum çalıştırırsa bu enerjiler. Evet efendim, önemli dedik. Şimdi daha rahat edeceğim süreç ne zaman derseniz sevgili akrepler,
Venüs'ün Kova burcuna geçmesi, yani 16 Şubat. 16 Şubat'tan sonra buraya Venüs de geçeceği için daha enerjileri hafifletir, yumuşatır. Biraz isyankar enerjileri bastırır. Çünkü isyankar bir enerji var. Asilik var, reddetmek var, boyun eğmemek var. Hani biraz burada işte değişim kuralları zaten budur ya. Dolayısıyla da böyle bir süreç ve 19'undan sonra da 19 Şubat'tan sonra enerjiler buradan yavaş yavaş daha sakinleşmeye başlar. Evet efendim, ve çok önemli bir dolunayımız var. O da 24 Şubat'ta ve Başak Burcu'nda bir 5 derecede bu arada bir dolunayımız var. Ve bu dolunay sizi sosyalleştirecek. Sosyal çevrenizle ilgili yeni sonuçlanmalar getirebilir. Aslında bu bir tamamlanma olduğuna göre, mesela ilişkilerle ilgili beklentisi olan bir akrepseniz, Başak Dolunay'ı bu ilişkilerle ilgili önemli bir durumu getirebilir. Bir tanışma getirebilir. Bir flört getirebilir. Ve sosyal platformlarda tanınma, görünme, bir yere konuşmacı olarak katılabilirsiniz. Bir YouTuber olabilirsiniz. Bir televizyoncu, bir spiker olabilirsiniz. Bu anlamda çok destekleyicidir bu arada. Gerçekten başarılı sonuçlar getirir. Önemli insanlarla tanışabilirsiniz gibi etkileri vardır efendim. Evet, ay boyunca özellikle 19'una kadar bu kova enerjileri, dediğim gibi aile yapılarını ya da işte evle ilgili, yerleşim yeriyle ilgili konuları çalıştıracak. Ve ayın 19'undan itibaren de biraz önce bahsetmiş olduğum gibi sosyal alanlar güçlü gözüküyor. Evet, para anlamında bakalım. Bu ay finansla ilgili konularda elbette ki şanslı olabilirsiniz ama şuna dikkat edelim. 21, 22, 23, 24 Şubat tarihleri biraz zorlu. Özellikle akrepler için bunu belirtmek istiyorum. Ve 14, 15, 16 yine dikkat edilmesi gereken, yani 14, 16, 21, 24 Şubat aralıkları biraz zor enerjiler var. Değerli akrep burçları, çünkü Mars sizi yöneten gezegen ve Mars'ın çok aktif olduğu bir aydayız. Çok mücadele edeceksiniz ama çok da güçlüsünüz, merak etmeyin. Diyorum efendim. Öncelikle şu önemli bir tavsiye, bu da aslında bir akrepler için. Değişim ve yenilik akreplere, sabit grup burçları daha doğrusu, biraz zor gelir. Biraz inat vardır orada, direnç gösterirler. Burada direnç göstermemek gerekiyor. Özellikle bu bahsetmiş olduğum mesela ayın 10'unda, mesela 10 Şubat'taki yeni ay, kesinlikle direnç gösterilmemesi gereken, hani ne yapalım, böyle olacakmış, böyle oldu gibi kabulde olmak, fark etmek, onu biraz mercek altına almak, hani burayı bence çok daha rahat ve kolay kabul ederek hayatımızı devam ettirebiliriz efendim. Evet, böyle bir Şubat güzel geçsin inşallah. Hayatınızı dönüştürecek enerjiler var. Aslında dönüşmeye hepimizin de ihtiyacı yok mu? Ve bunların başı biraz zorlar bize. Güzel bir Şubat, tekrar hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan dostlar, Şubat ayının aşkta, finansla ilgili konularda, eğlencede, yaratıcılıkta en şanslı burcu sizsiniz sevgili teraziler. Evet, Şubat ayında gökyüzü komple sizin bu alanınıza yoğunlaşacak ve siz yaratıcılığınızı göstereceksiniz. Parasal konular, spekülatif piyasalar, alınan satılan her ne varsa o alanların da çok güçlü olduğu ve aynı zamanda çocuklar, çocuklarla ilgili konular, bebek haberleri, hamilelik, gebelikler sizin için gerçekten sürprizler olabilir. Ve şimdi başlayalım efendim. Öncelikle 5 Şubat'ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 13 Şubat'ta Mars Kova burcuna geçiyor ve 14 Şubat'ta bunların hepsi kavuşuyorlar efendim. Hava grubu bir burçta. Eğer ki sizin 0 derecede Mars ve Plüto kavuşacak. Tabi hava elementinde olduğu için size bomba gibi sürpriz haberler, değişimler, köklü fikir değişiklikleri getirebilir. Nerede getirir efendim? İlişkiler yönünde getirebilir. Aşk hayatında getirebilir mesela. Çocukları ile ilgili konularda ani fikir değişikliği getirebilir bazılarına. Veya bebeklerle ilgili, hani bebek istemiyordur, aniden çocukla ilgili böyle bir
değişimin içinde bulur kendisini. Biraz da parasal konular dedik ve diğer yandan önemli ölçüde de yurt dışı konularını, seyahatleri, uzun vadeli hedeflerinizle ilgili de yeni planlar getirecektir. 10 Şubat'ta 20 derecede bir Kova burcunda yeni ay doğacak. Evet, burada bir aşk hayatında bir yenilik getirebilir. Bir ilişki, bir flört başlatabilir. Birilerinin dikkatini çekebilirsiniz ya da dikkatini çektiğiniz kişiyle böyle bir bağ kurabilirsiniz. Ve özellikle tabii bu ne zaman daha güçlü olur? 16 Şubat itibariyle. 16 Şubat'ta, çünkü Venüs de Kova burcuna geçiyor. Tüm gökyüzü hava elementinde. Hava elementi bir burç olduğunuza göre size de burada desteğini 19 Şubat'a kadar güçlü bir şekilde verecek efendim. Evet, sosyal platformlarda, sosyal ortamlarda da yine önemli ölçüde görünür olabilirsiniz. Ama 10 Şubat'taki yeni ay Uranüs'le ciddi bir etkileşim içinde çok ani gelişmeleri getirebilir. İşte biraz önce dediğim gibi uzun vadeli hedeflerinizde ani yön değişimleri getirebilme olasılığı tabii ki var. Sosyal çevrenizle ilgili olabilir. Arkadaşlarınızla ilgili olabilir. İşte sosyal çevrenizi belki değiştireceksiniz ya da değiştirdiğiniz hayatınıza yeni birileri girdi. Sizin aklınızı, bakış açınızı etkileyecek bazı dokunuşlar gelebilir. Hani sen buna zaten eğer hazırsan, eğer sen bunu kabul etmek için açmışsan kendini yani. Dolayısıyla bunlar hareketlenecektir efendim. Evet, 19'unda Güneş artık Balık burcuna geçiyor. İşe yöneliyor, işle ilgili konulara yöneliyorsunuz. Çünkü artık yani Satürn de orada. Bir takım terazilerin sağlık sorunları, mesleki anlamda çalıştıkları yerle ilgili bazı zorluklar tabii ki mevcut olabilir. Satürn oradan geçtiği için. Güneş oraya geçtikten sonra bakın 24 Şubat'ta 5 derece Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu teraziler için şu demek: kararsız kalınmış, eyleme geçilememiş, hep arka planda kalmış bir takım konuları hayata geçirecek gibi duruyor. Yani size action aldıracak. Başak daha aklı salim, daha böyle sağ salim düşünen, ayrıntılara, detaylara dikkat eden bir burç olduğu için siz bir öngörü yapabilecek, yani önünüzü açabilir açıkçası. Önünüzü açacak konularda işinizle, ruhsal sağlığınızla veya gerçekten sağlıkla ilgili konular varsa buraya gerçi Jüpiter etki yapıyor. Yani zorlu bir açı almazsınız diye düşünüyorum. Koruma da verir çünkü aynı zamanda. Gerçekten önemli bir ay sevgili teraziler sizler için. Özellikle Venüs'ün de 16'sından sonra hareketlenmesiyle beraber özellikle hem ilişkilerde, para dinamiklerinde yine baktığımızda şöyle kendinizi yenilemek, görünüşünüzü değiştirmek, alışverişler yapmak için de yine fırsatlar verecek. Parasal konulara geldiğimizde bu ay ne kadar hani iyi olurum, işte zorlanır mıyım vesaire diye düşündüğümüzde evet, parasal konularda da kariyer konularında da bence seyahatlerde en çok gezecek de burçlardan bir tanesi siz olacaksınız efendim. Evet, böyle bir ay ve bizim için önem arz ediyor. Özellikle Mars'ın Plüto'yla kavuşumu doğum haritanızda eğer 0 derecelerde bir yükselene sahip 0-5 derece arası terazi ya da güneşi terazi olan biriyseniz zaten hayatınız kökten değişiyor demektir efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Mutlu bir Şubat ayı diliyorum. Hoşçakalın. Yay ve yükselen burcu yay olan sevgili dostlar, Şubat ayı burç yorumlarındasınız ve Şubat ayının en rahat burcu siz olacaksınız. Evet, gökyüzü hani suya sabuna dokunmuyorum dediği gibi size çok fazla dokunmuyor. Ama çok önemli girişimlerde bulunacak, başlangıçlar yapacak, barışmalar olacak, yakın çevresiyle çok irtibat içinde olacak ve çok seyahat edecek, çok bir yerlere gidip gelecek burcu da sizsiniz. Bunlar 5 Şubat itibariyle başlar. 5 Şubat'ta Merkür bu arada Kova burcuna geçiyor. Ve 10 Şubat'ta da 20 derece Kova burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay tabii ki yeni bir girişim, yeni bir başlangıç,
yeni bir niyeti hayata geçirmek için hareketlilikle çok ilgilidir. Ve bu hareketlilik aslında 13 Şubat'ta direkt aktifleşmeye başlıyor. Çünkü 13 Şubat'ta Mars Kova burcuna geçer ve 14 Şubat'ta Kova burcundaki Plüto'yla kavuşur. Bu çok önemli, bakın. Sizin değişim ve dönüşüm alanınız zaten bu alan olduğu için bir yenilik yapma ihtiyacı hissedersiniz. Bazısı arabasını değiştirir. Yani bu çok belki de küçük bir örnek yani bu değişim için. Kimisi çok önemli bir yarım kalan, yıllardır hayalini kurduğu bir eğitime başlar. Bazıları sosyal platformlarda girişimler başlatır. İşte bir kanal açar, efendim bir sınıf açar, eğitime başlar ya da kendisi eğitim almaya başlar ya da atamalar bekleyen insanlar da olur ülkemiz. Atama bekleyenler için de bence çok güzel bir deneyim olacak. Böyle fırsatlar da getirecek efendim ve ticaretle uğraşanlar için çok faydalı ve belki de sektör değiştirecek yeni bir ticari kanal bulma ayı olarak da düşünebilirsiniz. Bir iş yapan bir insansınız. Burada çok önemli yurt dışı bağlantıları sağlarsınız. Gerçekten önemli bir Şubat ayı sizin için ve destekleyici aynı zamanda. Efendim 14 Şubat'ın altını çizelim. 14 Şubat'ta çok güçlü bir kavuşum var. Bu yılın en önemli kavuşumlarından bir tanesi. Çünkü Mars, Plüto biri gömen ve geri çıkaran ve birisi savaşan bir gezegen ve bu ikisinin özellikle 0 derecede de kavuşuyor olması tabii ki çok önemli etkileri vardır. Çok önemli yansımaları vardır. Bu arada hani siz bir yay olarak özgürlük, bağımsızlık adına zaten önemli bir figürsünüz. Ve aynı zamanda bu kova yeni ayı da sizi bu anlamda çok daha öne de çıkaracak aslında. Burada fark edilmek, fark yaratmak için fırsatlar verir. Evet efendim, 16'sından itibaren Venüs Kova burcuna geçer ve bu alan biraz daha hareketlenir. Buraya kadınlarla ilgili gelişmeler, kardeşleri olanların belki onların yaşamlarıyla ilgili çok mücadele edecekleri bir zaman. Yani bu ay boyunca sürecek zaten. Ve ayın 19'undan sonra enerjiler değişiyor. 19'undan sonra biraz böyle daha aile içi konular gündeme geliyor. Ve kariyerle ilgili konular gelecek. Ve tam olarak 24'ünde bir Başak Burcu'nda Dolunay yaşayacağız. İşte bu yaylar için çok önemli. Tam haritanızın tepe noktasında bir Dolunay, Başak Dolunay'ı, bu bir sonuç getirir. Evet, yeni ay bir başlangıç yaptıracak. Bir girişim yaptıracak. Hatta çok ani, çok keskin olacak bunlar. Ve 24'ündeki Dolunay eğer 5 derecelere yakın Güneşi, Ayı, Başak Burcu'nda gezegeni, Balık Burcu'nda yine 5 derecelere yakın gezegeni veya bir önemli noktası olan bir yaysanız sizin için kariyer noktasında bir belirginlik söz konusu olacak. Bir hedeflerinize ulaşmak ya da orada bir gelişme bekliyorsanız orada bir yenilik olma olasılığı çok yüksek. Bu süren bir konuyla tabii ki ilgili olacak. Yani meydana çıkmasını, olgunlaşmasını beklediğiniz bir işiniz, bir projeniz varsa evet, burası bu 24 Şubat'taki Başak Dolunay'ıyla artık daha görünür olacak. Bu ailevi konular, yaşanan yerle ilgili konular, ebeveynlerle ilgili konular da olma olasılığı var efendim. Peki para anlamında nasılım? Evet, siz artık para evinizden bir Plüto geçti ve oradan ayrıldı. Maddi anlamda şanslı bir aydasınız. Hatta önümüzdeki ayda yine şanslı olacaksınız yay burçları. İlişkilere baktığımızda ilişkiler anlamında zaten inanılmaz hızlı başlangıçlar sizi bekliyor. İlişkisi olmayanlar için de bunu buradan aslında müjdeleyeyim, yaylar için. Nisan ayı bomba gibi geliyor. Söyleyebilirim bunu rahatlıkla size, ilişkiler bakımından çocuklar, aşk, para, bunlar için çok faydalı olacak. Ve bu yine Şubat ayı ile ilgili mesela sizi etkileyebilecek mesela 14-16 Şubat, 21-24 Şubat, bu tarihler biraz zorlayıcı. Bilmediğiniz bir şey öğrenebilirsiniz. Arka plan bir şeyler çıkar ortaya, duyarsınız. Bunlar mesela çalıştığınız yer ya da sağlıkla ilgili konulardan olabilir. Biraz o sağlığa da dikkat lütfen. Yaylar için bunu da söyleyelim. Ertelemeyin, ötelemeyin, atalete düşmeyin. Her konu, yani burada öyle bir zamandan geçiyoruz ki
ufacık bir sivilcenin bile bir anda başımıza ne açacağını bilemeyiz. Bu sizin olacak diye söylemiyorum ama önemseyelim lütfen. Bir de tabii bakış açımızı biraz değiştirmeliyiz. Eğer ki niyetinizde güzel şeyler varsa ve siz bunu gerçekten olgunlaştırdıysanız düşüncelerinizde ve kararlıysanız, her şeyden önemlisi, evet, yaşayacağınız, yaşadıklarınız burada çok önemli şekilde, çok hızlı bir şekilde hatta yaşamınıza yansıyacaktır sevgili yaylar. Evet, böyle bir Şubat. Umarım her şey gönlünüzce olsun efendim. Görüşmek üzere. Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlar, Şubat ayının en çok para kazanacak burcu sizsiniz efendim. Para kaynaklarınız, kazançlarınız orada önemli, köklü bir değişim yaşatıyor size. Yaşatmaya da devam edecek. Evet, Şubat ayı boyunca Kova burcundaki yerleşimler sizin kazançlarınızı, giderlerinizi, şu ana kadar alışık olduğunuz, yaptığınız bazı kazanç kaynaklarınızı değiştirebilecek önemli bir evrim aslında sürecinden geçiriyor olabilir. Evet, burada 10 Şubat'ta o 20 derece Kova burcunda bir yeni ay meydana geliyor ve kazançlarınızı önemli ölçüde etkileyebilecek bazı yeni kararlar aldıracak size. Bu kararları aslında düşünüyorsunuz ve Merkür 5 Şubat'ta Kova burcuna geçiyor ve o gün itibariyle de bunları daha fazla hayatınıza geçirmeye başlıyorsunuz. Ayın 10'undaki bu yeni ay sizin hayatınızın önemli ölçüde radikal bazı kararlar da aldırabilir kazançlarınız yönünde. Siz bir çalışan, siz bir belki emekli ya da siz bir patron, bir önemli pozisyonda birisi. Yani bu anlamda her şey olabilir ama siz artık bir evrim yaşıyorsunuz efendim. Evet, çok önemli ve burası 5 Şubat'ta aktifleşiyor ve 13 Şubat'ta ise burası çok daha güçlü bir etki oluyor. Çünkü Mars Kova'ya geçiyor ve 14 Şubat günü de burada bir Plüto transiti var artık. Plüto Mars kavuşumu yaşanıyor ve Plüto Mars kavuşumu aslında bu anlamda biraz daha kontrollü olmayı da işaret edebilir. Finansal konularda özellikle bir değişim içine gidiyorsanız burada biraz zorluk da getirebilir açıkçası. Şimdi buraya dikkat edelim. Özellikle 14 Şubat bu arada çok çok önemli. Hatta 14-16 Şubat arası çok büyük risk almamak burada çok çok önemli. Para, onun yanı sıra bakıyoruz. İlişkiler, diğer yandan kariyerle ilgili konularda bence güzel bir ay olacak. Onun yanı sıra da tabii finansal konular, borç alma, verme, banka, krediler vesaire, buralar için de yine bu söylediğim tarihleri lütfen dikkate alınız. Evet, 16'sından yani 16 Şubat'tan sonra artık buraya Venüs geçiyor. Burası biraz daha rahatlıyor. Biraz daha oradaki action azalmaya başlıyor. Daha net böyle bazı konular zihnimizde çoğalıyor, büyüyor ve bizi harekete geçiriyor efendim. 19'undan itibaren artık Güneş Balık burcuna geçer ve bu alandaki o güçlü enerji diyelim biraz daha farklı bir alana kaymaya başlayacak. Ve gelelim en önemlisine, 24 Şubat'ta Başak Burcu'nun 5 derecesinde bir dolunay yaşanacak. Ve birçok oğlak. Çünkü dolunay bakın bir tamamlanmadır, bir sonuçtur. Süren konularda, daha önce başlamış konularda bir şeyleri hayata geçirmektir. Görünür olmasını sağlayan ve bir 5 derece Başak sizin için haritanızda varsa böyle değerler, böyle dereceler, bir seyahat, bir taşınma, bir yer değişimi, yeni bir kazanç kapısı, eğitimle ilgili bir konu, yurt dışı ile ilgili konular. 24 Şubat itibariyle hayatınıza bunları geçiriyor. Aslında 24 Şubat değil. Bunun etkilerini 19-20 Şubat'tan itibaren de almaya başlayacaksınız efendim. Akademik konular, ticari konular, hukuki süreçler. Dediğim gibi biraz daha böyle hayatımızda aslında bizi keyifle böyle yaptığımız ya da
ucunda bizi keyiflendirecek bir durum olacak, bazı konular olabilir. Fakat şu tarihlere de dikkat: 21 ve 24 Şubat aralığı özellikle parasal konularda risk almamak mantıklı olabilir. Piyasaları da etkileyecek bir durum. Çünkü özellikle bu 14 Şubat'taki Plüto'yla Mars'ın kavuşumu. O yüzden de sizin de gündeminizde para olacağı için bu tarihler sizin için önemli olabilir. Başak Burcu'ndaki Dolunay sizi ilişkilerinizle olan problemleri çözmenize veya yeni bir ilişki getirebilir. Çocuklarla ilgili konularda bir eğitim, öğrenim, yurt dışı veya benzer konuları hayatınızı devreye sokabilir veya beklediğiniz bir haberi getirir. Bir vize başvurusunun sonucu olur gibi düşünebilirsiniz. Ve diğer yandan tabii Başak Burcu'ndaki Dolunay, siz bir toprak elementi olduğunuz için de bence size güzel, keyifli bir haber de getireceğini söyleyebilirim efendim. Evet, ay genelinde bu kadar güçlü bir Kova transiti yaşayacağımız bir Şubat ayı. Kolay da bir ay olmayacak. Ve sizin hayatınızı dönüşüm noktasına getirecek de kararlar alacak. Bunlar kesinlikle doğum haritanızın aldığı etkiler. Derecesel olarak etki alıyorsanız yaşınızla çok da önemli tabii, doğduğunuz tarihle. O yüzden de hani %100 etki almayabilirsiniz ama almama olasılığınız da çok az gibi duruyor efendim. Evet, ilişkiler bakımından baktığımızda mesela sizin için bu ay sizi zorlayabilecek konular arasında verdiğim tarihlerde yine finansla ilgili konular olabilir. Para piyasaları, eğer ilgileniyorsanız biraz çocuklar, eğlenceyle ilgili konular, zaten oralarda ani gelişmeler de olacak. Çünkü finansla ilgili konulara dikkat edin dedim. Çünkü ayın 10'undaki yeni ay Uranüs'ten kare alan ve finansal konularda dengeleri değiştirebilecek konuları da gündeminize getirebilir. Ama her halükarda önemli bir değişim eşiğindesiniz. Bence Oğlak burçları bilhassa doğum haritanıza lütfen bakın. Gerçekten günümüzde para kazançlar şu an neredeyse ilk sıraya yerleşti diyebilirim. Önce sağlık tabii ki. Sevgi, huzur, ama sağlıktan sonra aslında para geliyor yaşayabilmemiz için. Evet efendim, böyle bir Şubat ayı sizi bekliyor. Çok güç harcayacak, mücadele edeceksiniz ama para da kazanabilirsiniz, ama tam tersine kayıplar da getirebilme olasılığı olduğu için lütfen dikkat diyorum efendim. Mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Evet kovalar ve yükselen burcu kova olan dostlar, Şubat ayının en keskin kararlar alacak, en radikal adımları atacak burcu sizsiniz. Doğum gününüz kutlu olsun. Şubat ayı boyunca neredeyse gökyüzündeki gezegenlerin birçoğu burcunuzda, Kova burcunda seyredecek. Ve bu Kova burcundaki yoğunluk tabii ki hem bu yılı, aslında sadece bu yıl değil, önümüzdeki yılları da önemli şekilde etkileyecek bazı gelişmeler, kararlar, yeni adımlar, yeni projeler adına önemli olacak sizin için. Evet, doğum tarihiniz burada çok önemli. Mesela ayın 14'ünde, 14 Şubat'ta Mars 0 derece Plüto ile kavuşuyor. Eğer bu derecelerde bir yükseleni güneşi olan bir tabii ki kovaysanız, bu hayatınızın bir daha gerçekten geri dönmeyeceğiniz şekilde değişimine neden olabilir. İşte yurt dışına taşınmaya kalkarsın. Hayatını köklü şekilde, ilişkilerini değiştirmeye. Ama önce insanın kendisi tabii ki değişir. Hayata bakışı değişir. Ve bununla beraber de yerleşim yerinden tutun da alışkanlıklarından, evlilik veya ortaklık gibi konuları olan, gündemleri olanlar, evli olanlar o alanlarda da olabilir. Ya da eşiyle birlikte belki de ya da eşinin hayatında etkileyecek bazı kararlar da alabilirsiniz. Evet efendim, 5 Şubat'ta Merkür Kova'ya geçer ve 10 Şubat'ta 20 derece Kova burcunda bir yeni ay doğar ve bu yeni ay sizin hayatınızın yeni ayı olabilir. Çok önemli gelişmeleri getirecek. Bunun etkilerini aslında 19'una kadar daha güçlü yaşarsınız. Yani günlere doğru yaydığımızda. Çünkü 19'undan sonra artık Güneş, çünkü Balık burcuna geçecek ve gerçekten sizin hayatınızın oluşumunu değiştirecek köklü girişimler başlar ve
dediğim gibi belki de yurt dışı ile ilgili önemli bazı gelişmeler, akademik kariyerle ilgili, seyahatlerle ilgili olabilir. Mesela aşk hayatı, çocuklar bu anlamda çok güzel etkiler alır. Onların hayatlarındaki belki de değişimler, beceriler, takdirleri, başarıları olabilir. Sevgili kova burçları. Evet, özellikle sizin için daha rahat zaman süreci ise 16'sından sonra başlıyor. Çünkü 16 Şubat'ta Venüs de kovaya geçer ve o kova yoğunluğu artık daha güçlü olur. Ve hem ilişkilerinizde hem sosyal yaşantınızda bir kere asiliktir, bir değişimdir. Görünümünü değiştirebilir, alışverişler yapabilir, gardırobunu yenileyebilir, kendine biraz daha böyle farklı gözle bakmaya başlayabilir, toplum içindeki statüsünü biraz daha farklı değerlendirebilir gibi düşünebiliriz. Evet efendim, ayın 19'undan sonra dediğim gibi artık Güneş orayı terk ettiği için odağınız biraz daha böyle parasal konulara doğru kaymaya başlayacak ve çok önemli bir tarihimiz daha var. 24 Şubat'ta Başak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Şimdi Başak Dolunay'ı sizin parasal konularınızı efendim gündeminize getirecek. Bu da karar vereceksiniz ya hani yeni ayda 10 Şubat'ta. Bence bunun gelişmesi, sonuçlanması eşinizle, hayat arkadaşınızla ilgili olabilir. Bir kredi, bir başvuru, bir ticari bir kapı söz konusu olabilir. Orada belki mevcut durumları planlayabilir. Mesela ödeme listeleri değişebilir. Orada yeni bir yapılandırma getirebilir. Mirasla ilgili konular mesela ani şekilde gündeminize gelebilir. Bunlar miras olur, emeklilik olabilir. Ebeveynlerinizi ilgilendiren konularda da olabilir ama köklü bir değişim dediğimize göre belki de uzun vadede ailecek böyle sizi etkileyecek kararlar alacaksınız. Gerçekten kovalar için çok önemli bir yıl. Hatta bu Şubat ayı çok önemli. Mutlaka bence bir doğum haritanıza bakın ya da baktırın. Kimi istiyorsanız baktırın. Nasıl eylem planı yaptığınız çok önemli burada. 14-16 Şubat'a dikkat. 21-24 Şubat'a dikkat diyorum. Bunlar zorlu tarihler olabilir. Risk almak çok doğru olmayabilir. Özellikle kovalar için ve diğer sabit grup burçlar için daha önem arz ediyor efendim. Evet, eylem planı yapacaksınız. Zaten eyleme geçeceksiniz. Özellikle de 14 Şubat itibariyle. Bu arada bir takım sağlık sorunları da getirebilir. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Hareketlerinize dikkat edin. İşte egzersiz, spor vesaire yapıyorsanız ufak tefek böyle ameliyatlık durumlarınız da söz konusu olabilir. Tabii doğum haritanız etki alıyorsa. Sevgili kovalar, evet gerçekten çok enteresan kovalar için ama mesela kovalar için daha rahat, daha güzel, daha kolay ilerleyecekleri tarih ise 26 Mayıs efendim. Çünkü kovalar 26 Mayıs'ta Jüpiter ikizlere geçer ve direkt size oradan harika bir bakış atmaya başlar. Finanstan, çocuktan, aşktan, eğlenceden, keyiften, sanattan, her yerden güzel etkiler alacaksınız. Evet efendim, bunu da böyle güzel bir haber verdikten sonra da güzel bir Şubat ayı diliyorum sizlere de. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar, Şubat ayının en çok çalışacak ya da en çok biraz içine dönecek, hayatımı nereden başladım, nereye getirdim, nasıl değiştiririm gibi sorgulamalara girecek ve duygusal anlamda aslında o iç özgürlük dediğimiz, o bilinçaltı dediğimiz alanda önemli gelişmeler yaşayacak. İnanılmaz rüyalar, inanılmaz mesajlar alacak burcu da sizsiniz efendim. Evet, Şubat ayı boyunca ciddi bir kova stelyumu olacak gökyüzünde. 5 Şubat'ta Merkür Kova burcuna geçer. 12. ev gücü her zaman özellikle spiritüel alanda çok çok güçlü etkileri olur. Evet efendim, 10 Şubat'ta ise burada bir yeni ay doğar ve 10 Şubat'taki yeni ay balık burçlarının bir konuda araştırmaya girmek,
kendi içsel dünyasında belki de bir yolculuğa çıkmak anlamında, eğer derece olarak etki alıyorsa çok önemli bir süreç olacak. Aslında bir dinlenme, şöyle bir nadas, her zaman yani her burcun 12 ay içerisinde mutlaka böyle bir ayı olur. Bu ayda balıkların ayı efendim. Bu çok önemli, çok değerli. Kişinin kendisiyle olan yüzleşmesi, aydınlanmaları, farkındalıkları hakkında da gerçekten önemlidir. Meditasyonlar yaparak, ibadet ederek, dua ederek, inançlarla ilgili bazı sorgulamalar ya da araştırmalar yaparak önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ve 10 Şubat'taki bu yeni ayda burada böyle adımlar attıracak. Çalışanlar için tabii iş hayatını da olumlu şekilde, önemli şekilde daha doğrusu etkileyecek bir süreç. Evet efendim, ve Mars da 13 Şubat'ta Kova'ya geçer ve 14 Şubat'ta Mars Plüto'yla 0 derecede kavuşur. Aslında bu çok güçlü bir aydınlanma dedik. Mesela parasal konularda size yarar. Finansal konular, ortaklı konularda size yarar. Aile içi konularda bir değişim ve dönüşüm yaratabilir ama balıkların en çok dönüşüm yaşayacakları aslında yer kendileri. Ve bu kendilerindeki değişimi eğer isteyerek, eğer buna hazırsa hayatını değiştirecek boyutta hayatına geçirebilir ve gerçekten bu yaşam içerisinde hani varoluşlarını en çok sorgulayan burçlardan biri zaten, ama onu yakalama fırsatı bile verebilir. Çok önemli gerçekten. Şimdi efendim, ayın 19'undan itibaren Güneş sizin burcunuza geçiyor ve ayın 19'undan itibaren Balık burcundaki Güneş de burada tabii balıklarında doğum günü kutlu olsun ve sizin için çok önemli bir sonuçlanma getirecek bu ay 19'undan sonraki süreç. Eş ve partner ilişkileri ile ilgili önemli gelişmeler getirebilir. Çalışma hayatı olanlar için iş hayatı ile ilgili de bence çok önemli bir tamamlanma getirebilir. Çünkü 24 Şubat'ta tam karşıt alanınızda Başak Burcu'nun 5 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek ve dolunaylar hep bir tamamlanma, hep bir önemli konuyu artık sonuca, nihai sonuca erdirme zamanlarıdır. Eğer ilişkinizde bazı zafiyetler varsa ilişkisi olanlar için belki bir tamamlanma getirebilir. Ya da bir ilişkiye yeni adım attırabilir. Ortaklı işlerde bazı adımları atmak için bekleyenler, bir imza, bir protokol, bir proje başlatabilirsiniz mesela. İş anlamında da gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Ama işle ilgili konularda özellikle lütfen 14 ve 16 Şubat tarihleri, bir de 21-24 Şubat tarihleri arasında böyle ani kararlar almamanızı tavsiye ederim. Hem işte hem bahsetmiş olduğum özel hayatınızda ilişkilerle ilgili konuda bu daha çok balıklar için çalışabilir. Mesela diğer yandan mahkemeli, hukuki süreçleri olan bir balıksanız yine bu ay bu vermiş olduğum tarihlerde böyle ani gelişmeler yaşama olasılığınız var. Ama aşk hayatıyla ilgili, çocuklarla ilgili, özellikle parasal konularda bence bu ay yine balıklarda rahat edebilir. Diğer yandan mesela bakıyoruz efendim, seyahatler yaptırabilir bazı balık burçlarına. Ve hukuki süreçlerde beklenen bir durum varsa onunla ilgili de sonuçlanmalar getirir. Bir boşanma davası, bir nafaka davası vesaire gibi konularda yine bu ay balık burçlarının özellikle 19'undan sonra gündeminde yer alacak efendim. Umarım her şey istediğiniz gibi ve güzel gider. Sevgili balıklar, sizin de izlediğiniz için teşekkür ederim.